kampın ikinci gününe başlıyoruz. Bugün yine hava çok yağmurluydu. Ta dün geceden sabaha kadar aralıksız yağdı. Öğlene kadar da devam etti. Ancak şimdi yola çıktık ve yarım saat mesafedeki Poreč adında küçük bir kasabaya geldik. Arabayı park ettikten sonra burayı gezmeye başlayacağız. Ama bir yandan da şu park yerini göstermek istiyorum sizlere. İnanılmaz kalabalık. Yazın buranın nüfusu 2-3 katına çıkıyormuş. Yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz. Herhalde bu kadar da sıra bekleriz. Ama başka bir yere gitmedik. Çünkü her yerde inanılmaz bir trafik ve park kuyruğu var. Arabayı zar zor bir yer bulup park ettikten sonra bu küçük kasabayı gezmeye başlıyoruz. Park yerinin hemen arka tarafında böyle bir pazar var. Burası sabah 6 ile öğlen 2 arası açıkmış. Burada küçük bir sebze meyve pazarı kurulmuş. Bu bölgenin geçim kaynaklarından biri de zeytinyağı. Hırvatistan'ın batı bölgesinde incir yetişiyor. Görmüşken kaçırmayalım dedik. Pazarcı abiden incir aldık. Kilosu 10 euro. Yani şu paket yaklaşık 6-7 euro. Pazarın devamında kapalı bir alan var. Burada da peynir, şarküteri ürünleri satılıyor. Bölgenin diğer bir geçim kaynağı da balıkçılık. Burada çupra karides var. Çupraların kilosu 13 euro civarında. Şimdi Joachim Rakowitz'in heykelinin önündeyiz. Kendisi 1918 yılında doğmuş ve faşizme karşı savaş vermiş birisi. Bu bölgenin, bu İstriye bölgesinin 1942 yılında İtalya'dan ayrılıp Yugoslavya'ya katılmasında önemli bir rolü olmuş. Buradaki yerel halk tarafından da sevilen biri ve her sene kendisi için anma törenleri yapılıyormuş Poreç'te. Şehirde mimaride İtalyan etkisi hissediliyor. Çünkü bu bölgeler 530 sene boyunca aslında Venedik Cumhuriyeti'ne ait topraklarmış. O yüzden evlere baktığımızda böyle işte sarı, kırmızı, pastel tonlar ve ahşap panjurlar bize İtalyan mimarisinin burada ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Poreç'te hediyelik alternatifleri de fazla. Burada işte doğal taşlardan yapılan takıların satıldığı dükkanlar var. Poreç'in tarihi ara sokaklarından geçerek bir hediyelik eşya dükkanına varıyoruz. Burada zeytinyağı, trüflü, trüfsüz veya bu bölgede üretilen farklı içecekleri de satın alabilirsiniz. Poreç'te görülecek yerlerden biri de Öfrosius Bazilikası. Burası UNESCO Dünya Mirası listesinde ve içeride 6. yüzyıldan kalma Bizans mozaikleri var. Bazilikaya giriş ücreti 10 euro. İçeri girerken de biraz kapalı kıyafetler giymek gerekiyor. Sokaklardaki tabelalar Hırvatça ve İtalyanca olarak yazılmış. Poreç'in tarihiyle ilgili Venedik Cumhuriyeti'nden bahsettik ama bu şehrin tarihi ta Antik Roma dönemine kadar uzanıyor ve o zamandan beri yerleşimi olan bir liman kalıyor.
Şu an içinde bulunduğumuz İstiridye Yarımadası trüf mantarıyla çok meşhur olmuş bir bölge. Burada çok fazla sayıda mantar toplanıyor. Mantarlar bu şekilde ağacın köklerinde yetişiyor. Bu mantar özellikle meşe, fındık ve çam ağaçlarının dibinde yetişen yumru mantar türü. Siyah ve beyaz trüf varmış. Beyaz olan tadını daha çok sevdim. Siyah olan biraz ağır. Decumanus ve Cardo Maximus caddeleri antik Yunanlı döneminden beri korunuyormuş. Decumanus zaten şehrin ana caddesi. Sahil kenarında tekneler var. Burada günlük tekne turları düzenleniyor. Aynı Türkiye'deki gibi işte akşam turları ayrı, gün boyu turlar ayrı. Bir de şu girişte bir tekne vardı. Onlar da Venedik'e götürüp getiriyorlarmış. Günlük sabah 7'de gidip akşam 8'de geliyorlar. Onun da fiyatı 90 euro. Poreç sahilinden bir tekne turu alarak ayrıldık. Perşembe günü, yani 2 gün sonra burada bir tura katılacağız. Turda daha çok böyle koylarda durup yüzüyorlar. Çok farklı turlar var. Yani kimileri sadece panoramik tur, kimileri küçük bir kasabaya uğrayıp orada mola verip dönüyor. Seçenekler bayağı iyi ve bence gayet de uygun. Yemek ve tüm içecekler dahil 45 euro olacaktır. Bir Rönesans binası olan İki Aziz Evi adını dış cephesinde bulunan iki rölyeften alıyor. Bu rölyeflerin de başka bir manastırdan getirildiği düşünülüyor. Öğleden sonra Poreç'ten yola çıktık ve 45 dakikalık biraz virajlı bir yolumuz var. Güneye doğru gidiyoruz. Bir sonraki durağımız Rovinj olacak. Bugün ilk kez Hırvatistan sahillerinde denize girmiş oldum. Çok temiz, pırıl pırıl ve içinde birçok deniz canlısı var. Balıkları görebiliyorsunuz. Yalnız sahilleri taşlık. O yüzden mutlaka deniz ayakkabısı almanızı öneririm. Bu arada denizde çok küçük beyaz deniz anaları var ama çok zararsızlar, yani değmiyorlar. Zaten yüzdükçe onlar da kaçıyor. Hani böyle bir şey görürseniz korkmayın. Burada herkes rahat rahat denize giriyor. Bu sahilde denize girerken gölgelik bir alan yok. Ancak sadece taşların üstünde yer bulabilirsiniz, oturabiliyorsunuz. Sadece turistler değil, buradaki yerli halkın da gelip gittiği bir yer burası. Tepede bir tane kilise var ve kilisenin çan kulesinin üstünde de bir kadın figür var. Eğer ki bu kadın denize doğru bakarsa o gün hava iyi olacakmış. Karaya doğru bakarsa kötü olacakmış. Şehrin tarihi kısmında ara sokaklarda küçük sanat galerileri yer alıyor. Aynı zamanda bazı sokaklar denize açılıyor ve buradan çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bana göre en güzel gün batımı manzarası bu tepede bulunan barok kilisenin önündeki alandan izleniyor. Zaten birçok insan da buraya gelmişti. Gelmişken de şöyle kiliseyi bir ziyaret ettim. Bugün Poreč ve Rovinj şehirlerini gezdik.
Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.